Merhabalar, Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Çok güzel bir renk cümbüşü var. Güzel bir hırka çalışması yaptım. Bohem, salaş tarzda, yani tam benim sevdiğim tarzda bir hırka çalışması yaptım. Başlarken nasıl bir model yapacağıma karar vermemiştim. Önce motifi belirledim. Şöyle delikli, hava alan, bol zincir detaylı bir motif belirledim. Sonra bu motifleri ekledim. Ama inanın hiç aklımda bir model yoktu. Sonrasında biraz detaylar eklemek istedim. Çünkü motifli hırkalar çok ama biraz detay ekleyerek kendinize, kendi yorumunuza göre bir model çıkartmak çok daha güzel oluyor. O yüzden şöyle yakadan başlayan, omuzdan devam eden, daha kol ucuna kadar inen şöyle kafes örgüler ekledim. Tam eklem bölgesine, kolun eklem yerine gelen kısma şöyle bir kordon çaprazladım. Hatta şurayı biraz daha sıkarsanız tam eklem yerinde kolun şöyle bir büzgü yaparak çok güzel, daha farklı bir model oluyor. Onu da deneyebilirsiniz. Farklı şekilde sararak da yapabilirsiniz bu kordonu. Siz de kendi zevkinize uygun olarak değiştirebilirsiniz. Gerçekten çok harika bir hırka oldu. Tam istediğim gibi. Bu ip Alize Cotton Gold. Şöyle göstereyim. Bakın. Devam eden renklerde işte yeşil, mavi, eflatun ve aynı gene ipin içinde. Zaten batik ipte bir yumak kullandım 100 gramlık. Bu devam ettikçe renk geçişleri oluyor. İşte bu şekilde renk geçişleri var. Böyle renk geçişleri var. Ve içinde olan renklerden de düz renklerden de aldım. Şöyle içinde bulunan yeşil renkten bir yumak, bakır renkten ve mor. Bakın şöyle geçiş yapıyor renkler. Bazısında yeşilli morlu ya da bakırlı morlu. Bunlar kendi içinde olan renklerden seçerek devam ettim. Mor, bakır rengi ve yeşil kullandım. Ve bu 4 renk diyelim buna. Birisi batik, diğer 3 tanesi batik rengin içindeki ana renklerden devam ettim. Kimileri düz renk, kimileri batik ve yan yana geldiği zaman güzel bir görüntü veriyor gerçekten. Siz de farklı renklerde kullanabilirsiniz. Hepsini batik yapabilirsiniz. Bütün motifleri batik çalışabilirsiniz. Zevkinize göre. Ben de motifleri eklerken dediğim gibi hiçbir model kafamda yoktu. Ördükçe işte şuraya bir şu detayı katayım. Sonra bir kordon yapayım dedim. Sonrasında belki bir düğme koyarım dedim ama sonradan vazgeçtim. Tabii bunu siz yapabilirsiniz. Şuradaki örgü kol hiç daha birleştirmedim. Bunu birlikte çalışacağız. Ama bu çalışmayı yapmadan önce tabii ki motifi çalışacağız önce. Güzel bir motif çalışması yapacağız. Sonrasında bu motifle de ister hırka, ister bluz, ister yelek nasıl isterseniz o şekilde çalışma yapabilirsiniz. Bunun motif sayısını, ölçülerini, kaç tane motif kullandığımı hepsini şimdi göstereceğim. Ama bunlardan önce motifi çalışalım. Sonrasında diğer detaylara geçelim. 7 numara 4 milim tığ kullanıyorum. Siz de kendi ipinize göre tığ seçeceksiniz. Aynı ipi kullanmanız gerekmiyor zaten. Evinizde bulunan herhangi ipleri de kullanabilirsiniz. Renk düzenini yapabilirsiniz. Belki tek renk örebilirsiniz. Ama mutlaka çok yumuşak olması gerekiyor. Gevşek bir dokuda örmeniz gerekiyor. Evet, şimdi motifle devam edelim. Batik ipi tamamen kullandığım için artık düz olan renklerle devam ediyorum. Şimdi diğer kolu yapıyoruz. Burada 3 motif ve 4 sıra kafes örgüsü yapıyoruz. Kolun her iki tarafına
2 sıra örerek şöyle kafes örgüsü yapıyoruz. Şimdi burada eksik olan 2 tane motifi, birini şuraya ördüm. Şimdi şuraya mor örerek birleştireceğim. Sonra bunu da birleştirerek motifleri tamamen bitiriyorum. Hemen morla devam edelim. Çok basit bir model. Böyle daha sıcak aylarda kullandığımız baharlık giysilerde, örgü giysilerde kullanmaya müsait hafif bir model, bir motif. Şimdi önce bir sihirli halka yapıyoruz. Şöyle çaprazlıyoruz ipi. Şimdi bu sihirli halka içine 10 zincir çekerek şuradaki gördüğümüz çiçek görüntüsünü örüyoruz. On tane. Bir sık iğne ile sabitliyoruz. Sonra gene halkanın içine sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde 7 tane çalışalım. Sonra 8.'sini örerek bitiriyoruz. 10 7 tane ördüm. Şimdi 8.'yi örerken 5 tane zincir örüyoruz. Yani yarısını. 5 zincir. Şimdi 2 kere doluyorum. Gene halkanın içine 5 kere de çıkıyorum. Şöyle önce bir tane ip alıyorum. Sonra 2 tane ip. Sonra gene bir tane. Sonra 2 tane ve 5. de çıkıyorum. Daha fazla dolayarak çıkarsak 5 kere de bu zincirlerden daha kalın bir doku oluyor. O yüzden 2 kere dolayıp 5 kere de çıkınca zincir kadar kalınlıkta bir örgü oluyor. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve hemen başladığım noktaya 2 trabzan örüyorum. Aynı noktaya. Bu her birine şöyle köşeler örüyoruz. Burada yarım köşe başlıyoruz. Devam ediyoruz. Sıranın sonunda tamamlayacağız. Şimdi diğer zincire geçiyoruz. Şuradan şöyle zaten tığ içine geçirip şöyle uzatırsanız görürsünüz nereye basacağınızı. Buradan 5. zincire 3 tane aynı noktaya trabzan. Araya 3 zincir. Sonra gene buradan 1, 2, 3, 4, 5. Yani buradakinin hemen yanına. Gene aynı ilmeğin içine 3 tane trabzan. Şimdi gene diğer zincirlere geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Üç trabzan, 3 zincir, 1, 2, 3, 4, 5. Yani buradaki ilmeğin hemen yanındaki zincire. Aynı noktaya 3 trabzan. Şuradaki sırayı aynen devam ediyoruz bitişe kadar. Şimdi şurada yarım örmüştük köşeyi. Onu tamamlayacağız.
yanındaki zincire, yani alttan 5. zincire gene 3 trabzan örerek köşeyi tamamladık. Burada 3 zincir çekip buraya geçmiyoruz. Çünkü zincir, yani ipin şöyle tam tepede, ortada kalması gerekiyor. Ek yeri olmaması için, ek yerinin gözükmemesi için, daha temiz bir görüntü olması için bu şekilde çalışırsanız çok daha güzel olur. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Burada ilk zincirle çıktığımız trabzanın üstüne, en üstteki zincire bir yarım trabzan örüyorum. Şimdi tam ortadayım. Boşluğun ortasındayım. Bir üst sırayı şuraya örerek başlıyorum. Bu yarım trabzan ördüğüm yerin üzerine 3 zincir, bu bir tane trabzan oluyor, 3 zincir, 2 oldu ve 3 tane trabzan ördüm. Aynen burada olduğu gibi yarım örerek başlıyoruz. Sonra 3 zincir, şu boşluğa bir sık iğne yaparak bağlıyoruz. Şimdi şurayı örerken zincirleri 4 tane çekiyoruz. 4, bir sık iğne, 4 tane örüyoruz. Şimdi şuradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi 3 tane zincir çekerek diğer köşeye geliyoruz. Bu sırada yuvarlak olan motifi kare haline getiriyoruz. Köşeye gelirken 3 tane zincir çekiyoruz. Araya 3 zincir, gene 3 trabzan. Köşelerde 3 zincirle çıkıyoruz, 3 zincirle iniyoruz. Buralarda da 4 zincir çekiyoruz. Şimdi 3 zincirle şuraya bir sık iğne, 4 zincirle burada bir sık iğne, gene 4 zincir, buraya geliyoruz ve bir sık iğne. Üç zincir, üç trabzan, ortaya 3 zincir, tekrar 3 trabzan. Şimdi buraya geliyoruz. Önce 3 zincir, şimdi 4 zincir, tam ortaya bir sık iğne, 4 zincir ve 3 zincirle gene köşeye geldik. Üç trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Şimdi 3 zincir, buraya 4 zincir, 4 zincir, 3 zincir, köşeyi tamamlıyoruz. 3 trabzanla köşeyi tamamladık. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir zincir doluyorum. Şuradaki 3. zincire, trabzanlara değil ama sadece 3. zincire
bir yarım trabzan. Şimdi bu yarım trabzanın üzerine, yani şu köşe boşluğuna bir sonraki sıranın başlangıcını yapıyoruz. 3 zincir, bir trabzan oluyor. Sonra 2 trabzan daha örüyoruz. 3 trabzan, 3 zincir, bir sık iğne. Burayı 4 zincir geçmiştik. Gene aynı şekilde 4 zincir, fakat bu sık iğnenin üzerine ilmek kaydırıyoruz. Sık iğne örmüyoruz. Sık iğnenin üzerine ilmek kaydırdık. Gene 4 zincir, köşenin hemen yanındaki boşluğa şimdi 3 zincir, köşeye geldik. Artık eklemeye başlıyoruz burada. 3 trabzan, köşenin yarısını ördük. Aradaki 3 zincirin önce ikisini çekiyoruz. Şimdi kolu tamamlayacağız. Şu sırayla şu sırayı ekliyoruz. Şurada birleştirdiğimiz iki tane köşenin tam birleşim yerinden üçüncü köşeyi birleştireceğiz. 2 zincir çekmiştik. Bir zincir daha çekip 3'e tamamlıyoruz ve şimdi köşeyi tamamlıyoruz. Yani bakır, yeşil, tabii ton da önemli renklerde ve lila. O kadar güzel duruyor ki, güzel bir renk kombinasyonu oldu gerçekten. Tabii zevk meselesi, hiç sevmeyenler de olabilir. Şimdi eklemeye devam ediyoruz. Şu köşenin yanındaki boşlukları da ekleyeceğiz. 3 zincir çekiyorduk. 2 zincir çekiyoruz. Hemen boşluğa bir zincir daha örerek 3 tamamlıyoruz ve köşenin hemen yanındaki boşluğa bağlıyoruz. Burada 4 zincir çekiyorduk. Gene 4 zincir çekiyoruz. Buradaki sık iğnenin üzerine ilmek kaydırmıştık. Yani son sırada ilmek kaydırarak yapıyorduk. Hemen alttaki, yani sık iğne ördüğümüz yere batıyoruz. Bu ilmek kaydırdığımız yere değil, son sıradaki. Bir alt sıradaki ördüğümüz sık iğneye batıyoruz. İpi alıyoruz. Sonra tam karşılığındaki sık iğnenin içine batıyoruz ve bir sık iğne örüyoruz. Burada ilmek kaydırma yapmıyoruz eklerken son sırada. Çünkü şuradaki zincirleri çok fazla sıkıştırmak istemiyorum. O yüzden ekleme yaparken buralara sık iğne yapıyoruz. Ama ekleme olmadığı yerlerde ilmek kaydırarak devam ediyoruz. 4 zincir. Diğer köşenin hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile bağladık. Şimdi 2 zincir, köşenin hemen yanındaki boşluğa bir zincir daha 3'e tamamlıyoruz. Sonra köşeye geliyoruz. Köşenin yarısını ördüm. 2 zincir çektim. Şimdi şuraya bağlantı yapacağız. Bak, burada 3 tane köşe var. Şimdi dördüncüyü bağlıyoruz. Zaten gözüküyor eklenecek yer. Bir zincir daha 3'e tamamlıyoruz. Sonra köşeyi tamamlıyoruz. Köşeye. Şimdi onu devam etmeden önce şu ek olan yeri bir görelim. Aynen. Şimdi
yeşil motifle birleştiriyoruz. Köşeleri birleştirdik. Şimdi köşelerin yanındaki boşlukları birleştireceğiz. 2 tane zincir. Hemen yanındaki boşluğa bir zincir daha, 3'e tamamladık. Şimdi buradaki boşlukla birleştiriyoruz. Sonra 4 zincir. Şu sık iğne ördüğümüz yerler birleşecek. 4 zincir. Hemen geliyoruz. Şurada ilmek kaydırarak geçmiştik. Onun bir alttaki sık iğneye batıyoruz. Ve buradaki sık iğnenin üzerine gene bir sık iğne örüyoruz. Çünkü hala birleştirme devam ediyor. Birleştirme bittiğinde gene ilmek kaydırarak devam edeceğiz o kısmı. 4 zincir. Şimdi bu köşenin yanındaki boşluğa batıyoruz. 2 zincir. Diğer motifin yanında, köşenin yanındaki boşluğa batıyoruz. Bir zincir daha ve köşeye geliyoruz. İki zincir. Şimdi buraya da batabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Boşluğa da batabilirsiniz ama sadece köşeleri birleştirirken şu 3 zincirin ortasına battım. Ben birleştirme yaparken daha güzel durdu ama tabii yani hangisini isterseniz zincire batın, isterseniz hemen diğerleri gibi boşluğa batabilirsiniz. Bir zincir daha. Köşeyi tamamlıyorum. Şurayı ekledik. Sonra devam ettik. Burayı ekledik. Şimdi başladığım noktaya geliyorum ve motif tamamlanıyor. Üç zincir. 4 zincir. Şuradaki sık iğneye bir ilmek kaydırma yapıyoruz. 4 zincir boşluğa, 3 zincirle köşeye geldik. 3 trabzan örerek köşeyi tamamlıyoruz. Şimdi 3 zincirle köşeyi kapatabiliriz. İlk trabzanın üzerine bağladık. Şimdi bu daha koyu renk ip olduğu için açık renkte gösterdim. Bunu da hazırlamıştım. Şimdi aynı şekilde ekleyerek son motifi de tamamlıyorum. Buradaki gördüğünüz boncukları sonradan örgü bittikten sonra nasıl olur diye bir deneyeyim dedim. Çok güzel durdu. Bunlar ahşap, yani tahta boncuklar. Pek ağırlığı yok. Hafif boncuklar. Bunu da ağırlaştırmamak için böyle ahşap tahta boncuklar daha iyi oluyor. Tabii tercih meselesi. Çok minik oldukları için bir boncuk yoğunluğu yapmıyor zaten. Şöyle püsküllere de hafiften şöyle bir tane taktım. Bu tarz kıyafetlerde böyle ahşap boncuklar güzel duruyor. Yani bohem tarzına çok yakışıyor bu şekilde boncukları kullanmak. Tabii ne kadar yoğun istiyorsanız o kadar kullanabilirsiniz. Mesela ben kenar örgüsü yapmayı pek düşünmüyorum. Olduğu gibi bırakmak istiyorum. Ama buraya bir böyle nasıl diyeyim, sarkıntılı böyle saçaklı bir kenar yapıp uçlarına yine aynı boncuklardan takabilirsiniz. O da çok güzel olur ve tarza da çok yakışır. Tabii zevkinize göre davranın. Benden sadece fikir vermesi. Şimdi ben bu motifi de aynen buraya ekledikten sonra hırkayı
tamamlıyoruz ama tabii ki şurada bir birleştireceğimiz kafes örgüsü var kolu tamamlamak için. Şu ölçülere bakalım önce. Motif 12 santim. Ön parçalar için 11 motif, 11 motif. Toplam ön parçalara 22 motif örüyoruz. Fakat şuradaki şu 3 motif koltuk altı. Yani şuradaki 3 motifin bir kenarı ön parçaya, diğer kenarı arka parçaya ekleniyor. Yani tam koltuk altında kalıyor şu 3 tane olan motif. 16 motif de arka. Kol için 12 motif, toplam 50 motif örüyoruz. Şimdi şu kısmı örgüde de açıklayayım, daha anlaşılır olur. Şu iki parça, iki motif yani 4 sıra oluyor. 1, 2, 3 ve 4. Şuradaki motif tam koltuk altında, bakın. Şurası koltuk altı. Bu motiflerin, şu 3 tane motifin bir kenarı ön parçaya, diğer kenarı arka parçaya bağlı. Şurası tam koltuk altı. Aynı şekilde bakın burada da tam koltuk altında. 50 tane motif örüyoruz. Şöyle şeklini bozmadan şuradan anlatayım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane motif var. Önce şöyle 10 tane motifi peş peşe şöyle ekledim. Daha modele karar vermemiştim. Sonra bir sıra daha yaptım. 20 motif. Sonra bir sıra daha yaptım. Şöyle koltuk altına kadar. Bu 10 tane motifi birbirine ekleyerek 1, 2, 3 sıra yaptım. Koltuk altına kadar. Bu sırada da ne detaylar katarım onu düşünüyorum. Çünkü önceden hiçbir hazırlık yapmadan başladım. Sonrasında şurayı 3 tane bıraktım. Tam koltuk altı olan yeri. Sonra yukarı doğru robaya çıktım. Birer motif daha ekledim. 4 sıra oldu. Koltuk altı 3 tane motif. Yakaya doğru zaten 2 tane 2 sıra 4 motif ekledim. Aynı şekilde diğer tarafı da 2 tane daha ekleyerek koldan yukarı yani robaya doğru enseye kadar geldim. Tam ense değil. Şurada biraz daha pay kazandırmak istedim. Şöyle bir kafes örgüsü, file örgü yaptım. Biraz daha yükseklik kattım. Tabii siz bunu ister yapın, isterseniz yapmayın. Size zevkinize kalmış. Hem şurayı ölçün. Hem burası koltuk altı derinliği tam denk gelsin. İsterseniz motif olarak bırakın yeterliyse, yeterli değilse şöyle eklemeler yapabilirsiniz. Ben özellikle küçük motif kullandım. Çünkü tam burada bir detay yapmak istiyordum ama buna karar verememiştim. Sonra örgü ilerledikçe bir kafes örgüsü aklıma geldi. Sonra üzerine bir kordon sardım. Güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ama illa benim yaptığım gibi yapmanız gerekmiyor. Motif olarak da devam edebilirsiniz. Hiç örgüyü yapmadan. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir motif daha ekleyip şurayı rahatlatıyorsunuz. Çünkü 12 santim olduğu için şuradakiyle birlikte biraz kasabilir. Çünkü bu sonuçta salaş bir hırka. Bunun biraz daha kol genişliği olması gerekiyor koltuk altından itibaren. O yüzden şu örgüyü yaptım. Siz bir motif daha koyabilirsiniz. Kendi ölçünüze göre yaparsınız tabii ki. Şuraya kadar aynen 1, 2, 3 motif birleştirerek yani 30 motifi birbirine birleştirerek devam ettim. Sonra ikişer tane motif daha ekledim. Koltuk altındakini 3 tane de bıraktım. Devam ettim derken aynı şekilde arkayı da.
devam ederek motifleri ekledim. Sadece koltuk altında 3 motif var. Şuradan tekrar göstereyim. Şuralar koltuk altı. Şöyle. Sonra kol için koltuk altıyla dahil şöyle 3, şuradan göstereyim daha iyi. Burayı daha örmedim çünkü. Şu şekilde. Bakın şurası koltuk altı. Gene devam ettim. Burada gözüktüğü gibi 4 motif, 3 motif. 3'e 4 örerek, yani uzunluk 4 motif, şöyle 1 2 3 4. Genişliği de 1 2 ve 3. Şimdi burayı örgüyle tamamlayacağız. Şu kafes örgüyle tamamlayacağız. Bir tarafını ördüm. Şimdi aynen buradaki trabzan sayısı kadar buraya da ekliyoruz aynı örgüyü ve birleştiriyoruz. Kolları birbirine birleştiriyoruz. Şuraya 2 sıra ördüğüm kafes ya da file örgüyü şimdi kolun diğer tarafına örüyorum. 60 tane trabzan sayısı var. Buraya da aynı sayıda örüyorum. Bir ilmek sıkılaştırıyorum. Şöyle kol ağzından başlıyorum örmeye. Ortadaki zincire şöyle ilmek kaydırarak sıkı bir ilmek yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Araya bir tane zincir bırakıyorum ya da bir ilmek bırakarak devam ediyorum. Şurada bir zincir var. Trabzana geçiyorum. Araya bir zincir. Gene arada bir tane atlıyorum. Diğerine. Trabzanlardan bir tane atlıyoruz. Zincirlerden yine bir tane atlıyoruz araya. Bir zincir de araya çekiyoruz. Şuraya atlıyorum. Diğer zincire. Bir zincir araya. Bir tane atlıyorum. Diğer zincire. Hep arada bir ilmek ya da bir zincir atlıyoruz. Araya da bir zincir çekiyoruz. Toplamda 60 tane kadar zincir oluyor. Yani bir tarafta ne kadar trabzan sayısı varsa burada da eşit olması gerekiyor. Kolu şöyle bir sıra buradaki sayı kadar ördükten sonra şimdi çeviriyorum. Bir sıra daha örüp hem bir sıra örüp hem diğer tarafa ekliyoruz. Önce baştaki iki trabzanı birbirine ekleyelim. Şuradan ilmek alıyorum. Bir tane de zincir araya. Şimdi şuradan devam ediyoruz. İkinci trabzana bir trabzan araya bir zincir çekmeden önce karşıya birleştiriyoruz. Sonra bir zincir. Gene bir trabzan karşılığına bir zincir. Gene bir trabzan. Şöyle ikinci sırayı örüyoruz.
karşılığına şöyle ipi alıyorum ve bir zincir. Her trabzanın üzerine bir trabzan karşısına gene ekleyip araya bir zincir çekerek sonuna kadar örüyoruz. Son trabzanlar kaldı. Şöyle bir tane atlıyorum. Şuradan üçüncü trabzana, zincir olan trabzana batıyorum. Sonra şuradan bir tane zincir bırakıp bitiriyorum. Şimdi zaten bu kenarları bir oya yapmak istemiyorum. İsterseniz siz şöyle ufak bir şey geçebilirsiniz ya da daha böyle saçaklı bir oya yapabilirsiniz, daha uzun. Ben bu haliyle kalmasını istiyorum. Şimdi şurada şu motife bir boncuk dikeceğim. Bunlar dediğim gibi ahşap boncuklar. Herhangi bir ağırlıkları yok. Örgüye bir ağırlık katmıyorlar. Şöyle bir tanesini alalım. Şu ortasına biraz ip alarak bir de ucuna küçük bir düğüm attım. Fazla değil. Ufak bir düğüm attım. Ortaya batıyorum. Gene bir tane ip alarak arka tarafa geçiyorum ama bu kadar. Yani fazla bir dikiş yapmıyorum. Sadece bir kere. Yani artık örgüyü bitirdik. Örgüyü daha fazla kalınlaştırmanın bir gereği yok. O yüzden şöyle bir tane de düğüm atalım. Ve keselim. Her motifin ortasına böyle minik minik boncuklar taktım. Tabii sizin zevkinize göre, istemezseniz hiç boncuk yapmayın ama boncuğa çok boğulmadığı için, çok fazla yerde kullanmadığım için çok kararında oldu. Çok güzel durdu bence. Şimdi burada kenarları oya yapmayacağım. Bu haliyle bırakacağım dedim. Fakat şu yaka kısmına biraz toparlamak gerekiyor, şu kısmı, yaka kısmını. O yüzden şöyle durabilir yaka, ya da buradan itibaren düğme dikebilirsiniz. Zaten delikleri var. Şöyle karşılarına düğme dikebilirsiniz. Farklı bir şeyler yapabilirsiniz. Ama ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Olduğu gibi bu haliyle kalmasını istiyorum. Düğme falan da dikmeyeceğim. Şöyle de durabilir yakası. O yüzden şuradan itibaren, şuralardan itibaren şu yaka kısmına sık iğne örmek istiyorum ki özellikle şu kısım bir toparlansın.
Şimdi burada şu köşelerde 3 tane zincir, şuralarda 4 tane zincir vardı. 3 tane zincir olan yere 3 tane, 4 tane zincir olan yerlere 4 tane sık iğne yaparak başlayalım. Sık iğne ile başlayalım. İpi de arkadan yürütelim. Şöyle boşluğa batalım. Sonra trabzanlara şimdi burada 3 tane zincir vardı. 3 tane sık iğne örüyorum. 4 tane olan boşluklara 4 tane sık iğne, burada 3 tane vardı. Buraya da 3 tane. Trabzanların üzerine köşede 3 tane vardı. 1, 2 ve 3 tane. Gene trabzanlara şuradan başladım. Yaka kısmını örerek tam karşısındaki aynı motifin hemen bitiminde örgüyü tamamlıyorum. Yani şu yaka kısmının etrafını, şu motiflerin etrafını, bir de şöyle yaka kısmını örerek tamamladım. Bu güzel bir toparlanma oldu şu yaka kısmında ve şurada da bir kalınlık oldu. Şöyle düştüğü zaman yaka daha güzel durur. Siz isterseniz bütün örgünün etrafını sık iğne geçebilirsiniz. Ben burada bırakıyorum. Sağlamlaştırıp hemen kesiyorum. Şimdi kordonu örelim. 1 metre kadar bir zincir çekeceğiz. Boncuğu takarak başlayalım. Şöyle bir ilmek çıkartalım ve biraz ip bırakarak sıkıştırıyoruz ve dediğim gibi 1 metre kadar kordon örüyoruz. Boncuk takarak kordonu tamamlıyoruz. Sıkıştırıyoruz iyice ve yine biraz mesafe bırakarak bitiriyoruz. 90 santim 1 metre yeterli kordon için. Şöyle boncuklarla bitirdik ve başladık. Önce bu kordonu çaprazlayalım. Püskülleri sonra takacağız. Çünkü püskülle birlikte olmuyor. Şöyle yerini belirledim iğnelerle. Tam dirsek yani eklem bölgesinde, şurada gördüğünüz gibi, dediğim gibi bunu biraz da daha sıkarak, ben biraz sıktım, hafif bir büzgü verdim. Siz bunu daha da sıkarak, yani hırkanın modelini bile değiştiriyor, görüntüsünü değiştiriyor bu detay. Bunu daha sıktığınız zaman bayağı şurası büzgü oluyor ve daha bir başka duruyor hırka. Şimdi şöyle içten şuradan alıyorum. Diğer ucunu da
Sonra bunu eşitliyoruz. İki tarafta da aynı uzunlukta kalması gerekiyor. Ben bu 4 sırayı sadece ortadaki 2 sırada çaprazladım. Ama isterseniz siz şuralardan, yani daha geniş bir çaprazda yapabilirsiniz. Diyorum işte, sadece kendi zevkinize göre davranın. Mutlaka birebir aynı olması gerekmiyor. Şuralardan takarsanız daha geniş çapraz olur. O da hoş durabilir. Şimdi bunu buradan şöyle taktıktan sonra, aynı mesafede bıraktıktan sonra çaprazlıyoruz. Şöyle bir, iki, üçüncü delikten çıkarıyoruz. Şöyle bir, iki, üçüncü delikten tam bu tarafa çıkarıyoruz. Şöyle alıyoruz. Şuradan şurayı çaprazlayıp yan taraftan çıkıyoruz. Sonra diğer kordonu alıyoruz. Bunu da bu tarafa doğru çaprazlıyoruz. Şu çıkardığımız kordonu çıkardığımız yerden bu sefer bu tarafa doğru çıkartıyoruz. Böyle. Şimdi bunu yine bu tarafa alıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü boşluktan şöyle. Sonra bunu bu tarafa alıyorum. Sıkmak isterseniz daha sıkı sıkı yaparsınız. Burası büzgü olmasını isterseniz. 1, 2, 3. Şuradan içeri alıyorum. Sonra bunu gene çaprazlayıp şöyle işaretlediğim yere kadar çaprazlayarak devam ediyorum. 1, 2, 3. boşluktan şimdi aynı boşluklardan bu sefer bu tarafa doğru şimdi 1, 2, 3 şuraya kadar iniyoruz. Bunu da şimdi tam tersi bu tarafa doğru aynı boşluklardan tamamlıyoruz. Şimdi uçlarına püsküllerini hazırlayalım. Şöyle elimde yapacağım püskülünü. 11 tane 12 tane sararsak yeterli oluyor. Böyle büyük geniş bir püskül yapmıyoruz. Şöyle bir parça alalım. Sıkı bağlıyoruz. Şimdi şöyle çevirelim. Gene bir parça iple
Şu 2 santim, 1,5-2 santim kadar geriden bağlayalım. Sonrasında şu bağladığımız ipleri de püskülün içine katalım. Sıktığımız iplerin arasından geçirerek püsküle katalım. İnce tığ kullandığım için biraz takılabiliyor. Şöyle. Evet. Şöyle içine kattıktan sonra püsküllerin uçlarında kırparak 2 tane aynı ölçüde püskül yapıyoruz. Sonrasında burada üstteki bağladığımız ipten geçiriyoruz. Buraya düğüm atıyoruz. İyice sıkıştırıyoruz. Tam püskülün üstünde kalması gerekiyor. Bir daha sıkıştıralım ve bu ipi de gene buradan geçirelim. Püsküle katalım. Aynı şekilde bunu da buraya bağlıyorum. Beden genişliğini de hemen söylemek istiyorum. 59 santim. Bu genişlik 34 bedenden 38 bedene kadar olur. Çünkü salaş bir hırka dökümlü durması gerekiyor. Ama beden genişledikçe 40 bedene de olur. Olur ama çok dökümlü durmaz. Motif eklemeniz gerekir. Ya da daha büyük motifler yapmanız gerekir. Yani ipiniz daha kalın olursa daha farklı olabilir ölçüler. Bunu ayarlamanız gerekiyor. Bir tane motif kaç santim geliyorsa ona göre motif eklersiniz ya da eksiltirsiniz. Gayet güzel bu ayarlamayı yapmak için de zaten böyle motifli örgüler. Umarım beğenmişsinizdir. Ufak tefek detayların çok güzel görüntüler kattığını işte görüyoruz. Şurada biraz daha büzdürdüm. Şuradaki büzgü bile hırkanın görüntüsünü çok değiştiriyor. Çok farklılaştırıyor. Evet, ben çok severek ördüm. Zaten kendime ördüm. Dümdüz, düz renkli bir elbise, özellikle siyah elbiselerin üzerinde bir hırkayla çok güzel şıklıklar yaratabiliyoruz. Evet, videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.